Bodrum'da bulunan tarihi kulelerden bir tanesindeyiz. İnanamayacaksınız, burası ev olarak kullanılıyor. İlk ana kapıdan girdiğimde inanılmaz etkilenmiştim. 3 bölümden oluşuyor burası. Biz bu bölümde yatak odası bölümünü yapacağız. Arkadaşlar buradan birkaç görüntü de sizinle paylaşalım. Bunlar çok böyle Türkiye'de nadir bulunan mekanlardan ve yerlerden. 1600'lü yıllarda yapılmış bir kule. 70'li yıllarda da restorasyon geçirmiş ve ondan sonra hiç dokunulmamış duvarlarına, zeminlerine. Onlardan da ufak parçalar sunmaya çalışacağım. Bu odaya girdiğim zaman hissettiğim şey Bodrum'un tarihi dokusu oldu ve beni çok etkiledi. Hatta ev sahibine dedim ki kesinlikle burayı ben yapmalıyım. Kendisi bu şekilde boş bırakmış. Ben dedim burayı çok güzel bir şekilde doldururum. Biraz bohem dokunuşlarla, biraz modernize ederek toparlamaya çalışacağım. Aslında çalışmayacağım. Tam buraya göre şeyler seçtim ve çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Ve bir an önce başlayalım diyorum. Ne diyorsunuz? Odaya girer girmez dikkatimi çeken pencerelerin ahşap detayları oldu. Çok fazla kalın kumaş tercih etmedim, keteni tercih ettim. Onun sebebi de pencere oranları çok küçük. O yüzden ışığı geçirebilsin istedim. Perdenin detaylarında neden siyah kullandığımı birazdan göreceksiniz. Var olan aydınlatmaların yerine yeni aydınlatmalar seçtim. Onları da beton malzemeden karar verdim. Aynı şekilde detaylarını da siyah kullandım. Size perdenin detaylarındaki pomponları neden siyah seçtiğimi anlatacağım demiştim. Birkaç ayrıntıyı da bu şekilde siyah girdim. Burada birbirini tutsun, biraz kontrastlık olsun ve mekanın içinde biraz baskınlık olsun istedim. Her zaman sorulan sorulardan bir tanesi, duvarlarda hangi rengi kullanıyorsunuz? Duvarlarda Polisan Elegans, düz beyaz, mat kullanıyoruz. Bu odanın içinde de aynı rengi kullandık. Yavaş yavaş detaylarımızı yerleştirmeye başladık. İlk önce kilimi yerleştirdim. Ondan sonra üstüne yatağı koyacağım. Kilimde de birazcık renk kullanmak istedim. Bu bütün olgunun içinde kendini gösterecek güzel detaylardan biri. Bu kadar detayı düşündükten sonra buraya normal bir yatak yerleştirmeyeceğimi siz de tahmin etmişsinizdir. Ben buraya her zaman kullandığım yer yataklarından yaptırdım. Çok sorulan sorulardan bir tanesi de buradaki dikişleri nasıl yaptırıyorsunuz? Bunlar makinede olmuyor, yorgancıda diktiriyorsunuz. Bu el dikişi arkadaşlar. Bunu da bir yere not alalım. Binamız direkt toprağa oturduğu için 2 tane yer yatağı yaptırdım. Onun sebebi de direkt soğuğu yerden almamak için. Şimdi daha sağlıklı bir şekilde kullanabilecekler. Bu iki başa da komodin ekledim. Bunların da söğüt ağacından kestirdim ve formlarını çok yuvarlak ve doğal olsun istedim. Aynı şekilde iki başa da komodinlerimi yerleştirdim. Yerdeki o ahşap görüntüsünü de çok bozmamak adına yine aynı tonlarda seçmeye çalıştım. Böyle bir sıcaklık katmak istedim. İşin en keyifli kısmına geldik. Artık ufak ufak detaylarımızı yerleştirmeye başladık. Yer yataklarını yerleştirdim. Komodinleri yerleştirdim. Önüne güzel bir ağaçtan bench yerleştirdim. Ve bu iki güzel objeyi de buraya koydum. Özellikle kapıdan girdiğiniz zaman o perdedeki detaylar, bench ve üzerindeki aksesuarlarla çok dikkat çekecek. Bu kadar detayları girdikten sonra boş alanları da aksesuarsız bırakmadım. Bu merdivenlerden benim evde 2 tane var ve çok seviyorum. Siyah ve beyaz var. Bu rengi yoktu, onu da buraya yerleştirdim ki penceredeki renklerle çok fazla uyum sağlıyor ve çok şık durduğunu düşünüyorum.
Sonuç olarak bence harika oldu. En son yatağın çarşafını, yastıklarını ve yatak örtüsünü yerleştirdikten sonra kırlentleri yerleştiriyorum. Sadece 2 kırlentle bırakmayacağım. Şu özellikle bu son kırlentlerin üzerindeki çizgilerle kumaşı tam bir köy etkisi yaratıyor. Zaten burası tamamen bittiğinde ambiyanstan da anlayacağınız gibi inanılmaz otantik bir mekana dönüşüyor. Onu da alayım. Hop, teşekkürler. Bakar mısınız şöyle? Travomu da alayım. Bu travlar çok önemli. Artık son zamanlarda çok fazla trend oldu. Bir yatağın üstüne trav atmak, bir koltuğun üstüne trav atmak tamamen dekorasyonu canlandıran bir şey. Odanın sürprizli köşesi de bu şömine köşesi. Burayı da dedim ki bir tekli koltuk, bir lambader düşündüm. Onun önüne birkaç tane de aksesuar yerleştireceğim. Arkadaşlar burada böyle bir kış vakti olduğunu düşünün ve kitabınızı açıyorsunuz. Şömineniz var. Ben tabii şöminenin içine şu an çiçek yerleştireceğim ama daha sonra da ev sahipleri büyük bir ihtimal yakacaklardır. Çok huzurlu oldu diğer taraf. Aynı huzuru da buraya yansıtmaya çalışacağım. Birazdan izleyeceğiz. Odanın yatak alanı bölümünü çok bohem yaptım. Burada da daha modern çizgiler seçmek istedim. O yüzden bu koltuğu ve bu lambaderi seçtim. Bohem etkiden birazcık daha uzaklaşıyoruz ve burada daha modern çizgilerin içine giriyoruz. Odanın içerisinde birçok niş vardı. Bunların 2 tanesini ufak heykellerle doldurdum. En son alanın büyük olmasından dolayı sütunlu heykel kullandım. Şimdi biliyorsunuz ben bitkileri çok seviyorum. Odanın içine de yerleştirmeden edemiyorum tabii. Şu şöminenin içine de son zamanlarda bitki yerleştirme modası başladı. Ben de buraya ufak bir starliçe bırakıyorum. Şöyle, evet. Bakın ne kadar güzel durdu. Aslında etrafına birçok çiçek daha yerleştirebilir daha sonra. Onu da ev sahibine bırakıyorum artık. Evet, artık son detayları yerleştiriyorum. Şöminenin belirli boşluklarına metal aksesuarlar seçtim. Onları da aralıklı koyuyorum. Çok daha şık gözüksün diye. En son parçalarımdan bir tanesi de bu cam sehpa. Hem siyah olması hem metal olması bir de ayaklarının birbirine uygun olması beni çok cezbetti ve buraya yerleştirdim. En son dokunuşlardan birisi de bu makreme yapraklar. Koltuğu tek başına aynı renk bırakmak istemedim. Biraz ton sür ton kullandım burada. Koltuğun bir koyu tonunda duvarda bu tatlı yaprakları yerleştirdim. Günümüzde artık çok modern çiviler var. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Uygulamalı olarak anlatacağım. Mavi kısım duvara gelecek şekilde yapıştırıyoruz düz bir biçimde. Sonra üstündeki kağıdı kaldırıp şimdi kırmızı bölge yukarı gelecek şekilde bunu yerleştiriyoruz. Bu modern çivinin en önemli özelliği ise istediğiniz boyutta alabiliyorsunuz. O da birkaç kademeden oluşuyor ve ayrıca bunu kilitleyebiliyorsunuz. Asla yerinden çıkmıyor. En son el yapımı seramiklerimi de yerleştirdim. Mekanı daha keyifli kılan şeyler bu ufak detaylar. Onlarsız asla olmaz. Son kalan boşlukları doldurmak adına birkaç tane aksesuar getirmiştim. 2 tanesi de bu sepetler. Acaba nereye olur diye tam kafamda oturmamıştı. Fakat bütün eşyaları yerleştirdikten sonra hem yatak odası hem şömine bölümünün tam ortasına bağlayıcı aksesuarlar oldu. Onu da zaten genel videoda göreceksiniz. Bu son zamanlarda favori parçalarımdan bir tanesi de yer minderleri. Koltukta oturmak istemediği zaman bir basamakta bir pencerenin kenarını tercih edip altına alabileceği çok keyifli ve renkli parçaları buraya yerleştirdim. Biz yine ekip olarak inanılmaz büyülendik ortamda. Buradaki en güzel şey bu köy havasını, etnikliğini hiç kaybetmeden doğal
dokularla ürünlerimizi yerleştirdik. Tabii ben bütün bölümlerde yorumları alıyorum. Bu bölümde de çok iddialı olduğumu düşünüyorum. Takdir sizin, yorumları bekliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şurada bir hareketim var Ceyda, onu yapacaktık değil mi? Bunu da bu arada kesmeden koyabiliriz bence. Arkadaşlar buraya imzamı ve şapkamı bırakıyorum.